8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz kadın hastalıkları ve doğum profesörü Profesör Doktor Ümit Özekici. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler deyiz. Hoş geldiniz Çok hocam. sağ olun. Hoş bulduk. Teşekkür Çok mersi. ederiz. Ümit Hocam, PRP nedir ve tüp bebekte yeri var mıdır? PRP yine kök hücre gibi uzun yıllardır denenen bir yöntem. Bu bir takım kelimelerin baş harfinden türetilmiş. Trombositten, yani platelet rich plazma demek. Kandan, kişinin kendi kanından elde edilen trombositler ayrılıyor, çoğaltılıyor üzerindeki büyüme hormonlarıyla birlikte ve hedeflenen dokulara yapılarak gençleştirme, canlandırma fonksiyonlarını daha kaliteli yapmak için yapılıyor. Tüp bebekte de başarıyla kullanılıyor. Hatta yumurtalıkların yenilenmesi ve gençleştirilmesinde fazladan yumurta elde edebilmek amacıyla ve rahim içini döşeyen dokunun embriyo denilen döllenmiş yumurtayı kabul edebilmesini arttırmak için, başarıyı arttırmak için endometriyuma da yapılan bir yöntem. Hocam tek seans mı yoksa devamında tekrarlamak gerekiyor mu? Şimdi bu uygulama bir kez yapılıyor öncelikle. Hemen yanıt veren bir uygulama değil, 1 ile 6 ay içerisinde yanıt beklemek lazım. Bu arada bu uygulamanın yapıldığı kadını aylık kontrollerde, adetin başında ve ilerleyen dönemlerinde hormon ve ultrasonlarla izleyerek yanıt verip vermediğini görmek lazım. Ancak duruma göre eğer yanıt alınmamışsa veya yanıt alınmayacak gibi, daha da gecikecek, zorlaşacak gibi görünürse ikinci bir seans yapılabilir. Evet. Bu tüp bebekteki uygulama nasıl hocam PRP'de? Şimdi eğer yanıt almakta zorlanıyorsak yumurtalıkların gelişmesi açısından, verdiğimiz hormon preparatlarına yanıt vermiyorsa, hasta biraz ileri yaştaysa, hastanın yumurtalık rezervi düşükse veya rahim duvarı arzu ettiğimiz gibi gelişmiyorsa, yaptığımız bir takım biyopsi işlemlerinde rahim duvarındaki hücresel dizinde bir problem varsa, yakalama kapasitesinde problem varsa bunları arttırmak amacıyla anne adayından damar yoluyla bir kan alınıyor. Bu 10 cc kadar bir kan. Bu kan santrifüj edildikten sonra içerisinden trombositler özel bir takım kitlerle ayrılıyor, özel laboratuvar uygulamalarıyla. Buradaki trombositlerin ana amacı kesilen yerde kanamayı durdurmak ve dokuyu yenilemektir. Aynı mekanizma bizde de yumurtalıkları canlandırmak, yenilemek amacıyla. Bunların üzerinde gene yoğun büyüme hormonu var. Bunları 8-10 katına kadar çoğaltıyorsunuz. Konsantre edip tüp bebek işleminde yumurtalıklara vajinal yoldan bir ultrasonun probuna, gösteren ucuna bağladıktan sonra yumurta toplarken oradan toplayıp dışarı almak yerine bu kez enjektördeki bu hazırlanmış örneği yumurtalıklara siz enjekte ediyorsunuz. Yani iğneyle vuruyorsunuz. Rahim duvarına da aynı şekilde yapıyorsunuz. Anestezi altında, yüzeyel bir anestezi. Ve ondan sonra da birkaç dakikalık bir işlem dinlendirip kontrol yapıp gönderiyorsunuz. Daha sonra dediğim gibi sabırla izleme almak lazım. Anne adayına da ve baba adayına da söylemek lazım. Yani bu böyle hemen yanıt alınacak gibi bir işlem değildir. Ama ehil ellerde, güzel ellerde, düzgün ellerde %10, hatta bazı ülkelerde ki Yunanistan'da, komşu Yunanistan'da bunda başı çeken ülkelerdendir. %60'lara kadar başarı bildiriliyor. Bizim ülkemiz çalışmalarında da %30'lara kadar yumurta geliştirici etkisi, rahim duvarı geliştirici etkisi, gebelik artırıcı etkisi gösterildi. Peki PRP herkese yapılabilir mi? PRP yapılabilir. Ve acılı bir işlem mi? Şöyle, damardan kan alırken bir iğne giriyor zaten damar, yani venöz damardan kan alınıyor. Ama işlemi yaparken sedasyonla ya da hafif uyutarak tamamen yapıyoruz. Daha derin ağrı kesici veriyoruz. Ağrılı bir işlem değil. Herkese yapılabilir mi? Yapılabilir. Çünkü bunu başka branşlar, ortopedide,
efendime söyleyeyim estetik için de cerrahide, yapılıyor. kalpte, işte böbrek fonksiyon bozukluklarında, yara iyileştirmekte bunu çok kullandılar. Kalp cerrahisinde de kullandılar bir süre. Kişinin kendi kanı olduğu için alerjik bir reaksiyon vermiyor. Enfeksiyon ve kanamaya karşı bir takım önlemler alıyorsunuz. Hemen hemen şimdiye kadar gösterilmiş doğru düzgün bir enfeksiyon yok. Arzu ederseniz antibiyotik verebilirsiniz. Biraz baskı yaparsınız ki herhangi bir kanama falan olmasın diye. Bir de yine kendi kanı ve çok ileri derece santrifüj olduğu için bir emboli riski falan, yani gidip de oradan bir parçanın kopup beyin ya da kalp damarlı veya bir organ damarını tıkama riski çok düşük. Evet, gayet sağlıklı bir işlem. Tabii. Peki tüp bebekte biraz önce söylediğiniz %30'a kadar söylediğimiz başarı oranı mı? Başarı oranı var. Yani başarı oranını artırıyor. Hatta bizim ülkemizde yaklaşık %30'a kadar artırıyor gibi konuştuk. Evet, değil mi? başka ülkelerde %60'lar da bahsediyor. Biz tabii kendi bilgilerimize, bizde de Türkiye'de birçok merkezde kullanıldığını biliyorum. Biz çok uzun süredir kullanıyoruz. 4-5 senedir, belki daha fazla. Çok vakada kullandık. Hem yumurtalıkların gençleştiğini, hem rahim duvarının kalitesinin arttığını, döllenmelerin arttığını, artı gebelikler ve doğumlarımız da oldu. O bakımdan çok seri olarak ve yaygın kullanıyoruz. Buna ek olarak şimdilerde bir de kök hücreyi başlattık, onu da kullanıyoruz. Evet. Hocam PRP'nin over rezervi üzerindeki etkisi nedir? Buradaki amaç içerisindeki büyüme hormonları ve trombositlerin yapıcı etkisinden, yani onarıcı etkisinden yararlanarak yumurtalıklarda kök hücreleri alevlendirip o hücrelerden mümkünse 1-2 tane yumurta oluşturabilmek. Ama bu olmasa bile var olan yumurtaları olduğu yerde kalitesini, büyüme kapasitesini, döllenme kapasitesini arttırarak etki gösteriyor. Embriyo tutunumunda etkisi var mı? Tabii, rahim duvarını yenilediği için, düzelttiği için, daha evvel hasar görmüş işte küretajlarda, ameliyatlarda, enfeksiyonlarda, bir takım cerrahi müdahalelerde bunu verdiğiniz zaman burada bir rejenerasyon dediğimiz yenilenme, düzelme yapıyor ve bundan sonra 2 ay sonra falan yapılacak transferlerde çok daha güzel başarılar elde edebiliyorsunuz. Yani aslında çocuk sahibi olamayan çiftler için tüp bebek bir çözüm olarak gündemimize geldi. Uzun yıllardır yapılıyor. Şimdi tüp bebekteki başarıyı artırmak için bir takım yöntemler kullanıyoruz diyebilir miyiz? Yani Tabii ki de. PRP ve kök hücre için. Bu başlı başına tam söylediğiniz gibi tüp bebekte mucizevi bir şekilde hem yumurta sayı ve kalitesini arttırarak hem de rahimin yakalama kapasitesini arttırarak kullanılan, çok ciddi kullanılan bir yöntem oldu son dönemlerde. Biz bunun haricinde 2 ya da 3 kez ard arda başarı elde edemediysek ve daha evvelden yapılmadıysa rahim içerisine kamerayla bakıyoruz. Halk deyimiyle endoskopik girişim yapıyoruz. Histereskop dediğimiz bir işlemle gaz veya sıvıyla, bir özel serumla yapılır. Rahim içerisini görüyoruz. Kanal çıkışlarını görüyoruz. Bir enfeksiyon var mı, düzensizlik var mı, yapışıklık var mı, içeride polip ya da miyom ya da anadan doğma bir anomali var mı, bunu görüyoruz. Bunları gördükten sonra bunları giderebiliriz aynı seansta koter veya lazer ile. Bir de hiçbir şey yoksa bile rahim duvarını çiziyoruz. Bu bizim Anadolu'da toprağa sürmek gibi. Toprağa sürdükten 2 ay sonra tohum bırakıyorsunuz. O toprağa sürdüğünüz zaman hem yenilenme prosedürü başlıyor, hem toprağın içinden çıkan sitokin denilen bir takım maddeler var, polipeptitler. Bunlar bir anlamda embriyoyu vücuda tanıtıyor. Bunlar bizim embriyolar, bunu kabul et gibilerden. Buna benzer olarak gebelik aşısı yapıyoruz, PRP yapıyoruz. Yani bir takım yöntemlerle hem rahim duvarını çizerek bu şansı arttırtıyoruz. Bunun dışında özellikle yaşlı çiftlerde çok az yumurtası olan, kötü yumurtası olan, çok kötü spermi olan, çok morfolojisi bozuk olan, ne kadar seçerseniz seçin olanlarda eğer birkaç seanstan sonra halen iyi yanıt alamadıysanız ya da döllenen ve gelişen embriyolar kaliteli değilse bu kez embriyoyu içeriye bırakmadan, yani transfer etmeden embriyonun 3. ya da 5. gelişim gününde biyopsi yapıyorsunuz. Embriyonun 3. gününde 8-10 hücrelidir. Bir hücreyi çekiyorsunuz, biyopsiye gönderiyorsunuz.
Kromozom sayısına bakabilirsiniz. XY, cinsiyet söylemek yasak Türkiye'de. Cinsiyet söylemek için değil, sadece cinsiyete bağlı, cinsiyet kromozomuna bağlı hastalık taşıyıcısı mıdır'a bakmış oluyorlar. Down sendromu, Pato Edwards gibi, sistik fibrozis gibi bir takım Genetik hastalıkların. tabii Akdeniz anemisi gibi bir takım kas hastalıkları 7-8 hastalığa bakılabiliyor. 5. günü yaparsanız biraz daha zahmetli ve daha kırılgan oluyor embriyo. Ama o zaman yine kromozom sayısını, X'i Y'yi görüyorsunuz. Bir de 22 çift kromozomu tümüyle taramış oluyorsunuz. Çok daha ileri bir yöntem. Biz bunları yapıyoruz. Aslında sağlıklı gebelik olmuş Tabii, oluyor tüp tabii. bebek tedavisi Öbür de. türlü de gözden kaçmaz. Hasta gebe kalmışsa 10. haftasında anneden kan alıp içerisindeki döküntü hücre, bebeğe ait döküntü hücreleri DNA haritalamasına gönderip öğrenebilirsiniz ama oradaki risk eğer anomali varsa anneye 10-12 haftadayken kürtaj yapmak. Bu büyük bir travma olduğu için yapmıyoruz. Erkekte mesela ve kadında bir takım kaliteli embriyo, kaliteli sperm seçme, spermde fragmentasyon var mı bakma, bunları ayıklama yöntemleri, dölleme yeteneği var mı bunu görme yöntemleri var. Ve yine bir ara çok modaydı, televizyonlarda da söyleniyordu. Çipli bebek, çipli bebek. Sen çip yaptın mı yapmadın mı diye. Çip denilen, mikroçip denilen bir filtre var. Bu filtrede normalde biz spermleri santrifüje döndüre çökerte yapıyoruz. Burada hiçbir şey yapılmıyor. Sadece özel bir şeyin üzerinden, düzeneğin üzerinden sulanmış olan spermi kendi ağırlığıyla bırakıyorsunuz. O akarken özel hazırlanmış delikler, oradan yalnız sağlıklı olanlar, öbür türlü sakat olanlar, anomalili olanlar, bakteriler, lökositler Hepsi akıp eleniyor. gidiyor. Ayrıştırmış Böylelikle bir de hiç travma olmamış oluyor. Bunu da kullanıyoruz şimdilerde. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Ben Çok teşekkür ederim. teşekkürler hocam. Bugünkü misafirimiz 8'de Sağlık'ta kadın hastalıkları ve doğum profesörü Profesör Ümit Özekici'ydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.